Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bu bardak altlığının çeşitli bunu daha bitirmedim. Bu bardak altlıklarından yapacağız. Size bu videoda 3 tane çiçek yapımını göstereceğim. İlki bu şekilde. Böyle tepesinde çiçek olan bir model. Şöyle elimle düzeltiyorum biraz. Bu kırmızısıydı. Bu da pembesi. Bu şekilde. İkinci olarak daha basit olan bu yöntemi göstereceğim. Bu buna göre çok daha basit. Hatta en basiti bu. Ve üçüncü olarak da bu şekilde yapmayı göstereceğim. Yani bu videoda 3 tane çiçek yapmayı öğrenmiş olacağız. Şu şekilde. Bunda hepsinden var. Ayrıca tabanı yapacağız. Ve şu şekilde yapraklarını yapacağız birlikte. Bu videoda saksının yapımı yok bu arada. Bilginiz olsun. Sadece bardak altlığı yapacağız. İp almadım. Elimde gördüğünüz böyle beyaz var. Pembe var. Ondan sonra kırmızı ve bir de yeşil. Koton iple çok daha güzel duracaktır. Ben elimdeki ipleri değerlendirdim. Koton iple yapabilirsiniz. Ben yaparken 3 milimlik bir tığ kullandım. Bu şekilde de buket oluyorlar. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz çok da fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Daha fazla bu tarzda video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Hemen başlayalım. Bu arada rüzgar sesi oluşursa özür dilerim. Kaç günlük sıcaklığın ardından bugün çok güzel esiyor. Allah'ım şükürler olsun diyorum. Hemen başlayalım. Sihirli halkayla başlıyorum. Şu şekilde yaptım. Tığımı buradan geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Bu benim sabitleme zincirim. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Sihirli halkamın içine 15 tane ikili trabzan yapacağım. Başlangıçta çektiğim bu ilmekle birlikte toplam 16 tane trabzanım olmuş olacak. 2 3 4 15 tane ikili trabzanımı yaptım. Şuradan çekip halkamı küçültüyorum. Şu görünen ilk ilmeğime batıp kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi her ilmeğe çift batacağım. 16 olan ilmek sayımı böylelikle 32'ye çıkarmış olacağım. 3 ilmekle yukarı çıkıyorum. Ve hemen şu gördüğünüz dibine bunu da arkadan yürüteceğim. Batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Her yere 2 kere batacağım. Şöyle hemen yanındaki ilmekteyim. Buraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir yanındaki ilmekteyim. 2 tane ikili trabzan. Hemen şu gördüğünüz yan ilmekteyim. Her ilmeğimin içine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Dediğim gibi 16 olan trabzan sayımı böylelikle 32'ye çıkarmış olacağım. Tüm ilmekleri çift batarak hemen geliyorum. Evet, 31. trabzanımı yaptım. Hemen şu dibime de batıyorum ve 32. trabzanımı yapmış oluyorum. Hemen şu gördüğünüz ilmeğe kaydırmayla birleştirdim. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bir tek bir çift yapacağım. Hemen şu dibimdeki ilmeğe tek trabzanımı yapıyorum. Daha sonra çift. Tek trabzanımı yapıyorum. Yanındaki ilmeğime çift trabzan yapıyorum. Böylelikle gene arttırma yapmış oldum. Ama her ilmekte arttırma yapmıyorum. Bir ilmeğime arttırma yapıyorum. Bir ilmeğime tek batıyorum. Yani bir tek bir çift şeklinde ilerlemiş oluyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidip gelelim. Bir ilmeğe tek, bir ilmeğe çift batıyorum. 47 ve 48. trabzanımı yapmış oldum. Bir alt sırada 32 olan ilmek sayımı bu sırada 48'e çıkarmış oldum. Şimdi 4. sırama geçeceğim. Kaydırmayla birleştiriyorum.
3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar, ikinci sıramızda her ilmeğe çift batmıştık. Üçüncü sıramızda bir tek bir çift yapmıştık. Şimdi iki tek bir çift şeklinde ilerleyeceğiz. Hemen dibimdeki ilmeğime batıyorum ve ilk trabzanımı yapmış oldum. Bununla birlikte aslında ikinci trabzanım. Daha sonra yanındaki ilmeğe de tek batıyorum ve sonraki ilmeğime çift batarak arttırma yapıyorum. Hemen yanındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan, yanındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan, üçüncü ilmeğime iki tane ikili trabzan yaparak arttırma yapıyorum. Hemen bir yandayım. İki tane tek batıyorum ve bir tane çift batarak ikili trabzan yapıyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Bir, iki tane tek yaptım. Şimdi üçüncüye çift batıyorum. İpim bitti. Ben hem ipimi ip bağlayayım hem de sıra sonuna kadar gidip hemen geliyorum. Evet, son trabzanımı da yaptım. Hemen şu gördüğünüz ilmeğe kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve beyaz ipimi burada kesiyorum. Bu ipimi de hemen arkadan gizleyeyim. Daha sonra gizlemeyi sevmiyorum. Çok karmaşık olmadı bu. Şimdi yeşil ipimize geçiyoruz. Buraya bir tane küçük bir düğüm yapıyorum. Ve birleştirdiğim yerden yeşil ipimi birleştireceğim. Çok güzel yapmışım. Bulamıyorum nereden birleştirdiğimi. Uzun uğraşlar sonunda buldum. Şimdi hemen şu birleştirdiğim kısmın yanındaki ilmeğime batıyorum. Bakın şu şekilde çıkardım. Üstünde iki tane var. Önce bir tanesini alıp sonra ikinciyi alıp ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar batıyorum. Bu şekilde bir V elde etmiş olduk. Şimdi 2 ilmek atlıyorum ve 3. ilmeğime tekrar ikili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya tekrar ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. 1 2 3. ilmeğe 2 ilmek boş bırakıyorum yani. İkili trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde böyle V'ler elde etmiş oluyoruz. Bunlar çiçeğimizin yaprakları. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemleri yapmaya devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın burada bir iki ilmeğim kaldı. Üçüncüsü de buradaydı zaten. Şimdi buradan bir iki üçüncünün arka kanadına batıyorum ve kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Şimdi ilk çiçeğimizi yapacağız. Şu şekilde bir düğüm attım. Şu V'nin arasına ipimi sabitliyorum. Ay pardon. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkacağım. 1 2 3. Aynı yere ikili trabzan yapar gibi batıyorum ama sadece ikisini örüyorum. Tığımın üstünde gördüğünüz gibi 2 tane kaldı. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı kısma batıyorum. İkisini ördüm. Tığımın üstünde 3 tane kaldı. Bu üçünü bir örüyorum. Şimdi bu benim ilk grubum. Tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya ikili trabzan yatar gibi batıyorum ve ikisini örüyorum. Tekrar doladım. Aynı kısma batıyorum. İkisini örüyorum. 3 tane kaldı tığımın üstünde. Tekrar doluyorum. Aynı yere batıyorum. İkisini ördüm ve 4 tane kaldı. Bunu bir örüyorum. İlk başta 3 tane olacak. Son ikisinde 4 tane olmak üzere
Toplam 3 tane grup yapacağız. Şimdi tekrar ipimi doladım. Aynı kısma batıyorum. Önce ikisini ördüm. Bu ikisini bekletiyorum. İpimi doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkisini ördüm. 3 tane kaldı. Doladım. Aynı noktaya tekrar batıyorum. İkisini ördüm. 4 tane var gördüğünüz gibi. 4'ünü bir çıkardım. Şimdi bakın burada 1 2 3 şurada da 4. ilmeğimiz var. 4. ilmeğimize tığımı batıyorum. Daha sonra en son ördüğümüz grupta bıraktığımız kısma tığımı batıp şöyle içinden geçiriyoruz. Şimdi sadece bu kısımda 4 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4. Bakın bu her grubun ilmek tepesine tığımı batacağım şimdi. Bakın şurada mesela bir tane gördüğünüz gibi ipim birazcık tüylü olduğu için tam net görünmüyor. O yüzden videonun ileriki kısmında belirteçle de gösteriyorum. Bakın şurası bir ilmek. Buraya sık iğne ile sabitliyorum. Şimdi 3 zincir çekeceğim. Hemen yanında zaten. Şurası da bir ilmek. Oraya da battım. 3 zincir çekiyorum. Şu ana kadar çiçeğimizin 2 yaprağını yaptık. Bakın hemen şurada kendini gösterdi. Bakın burası da bir ilmek. Buraya batıyorum. 3 zincir çektim. Sık iğne ile birleştiriyorum bu arada. Daha sonra bakın şurada bir ilmek daha var. Onu da birleştirdim. Sık iğne ile 3 zincir çekiyorum. Bakın 1 2 3 4 tane çiçeğimizin yaprağı oldu. Şimdi şu ilk başta yaptığımızın dibine batacağım ve kaydırma yapıyorum. Burada sık iğne yapmıyorum. Şimdi ipimi kestim. Tığımı çıkartıyorum. Şimdi bu ipi saklayacağım. Bakın şöyle hemen dibine burayı bağlıyorum. Şu şekilde. Daha sonra çiçeğimin dibinden ipimi yürütüyorum. Bu noktada artık kesebilirim. Şimdi şöyle düzelttiğim zaman gördüğünüz gibi bu şekilde çiçek elde etmiş olduk. Şöyle bitmişini de göstereyim. Bakın bu şekilde. Şimdi çiçekleri yaparken şöyle belirteçlerle göstereceğim. Daha net anlaşılır olması için. Zaten yani yapabiliyorum derseniz hiç gerek yok. Ben ilmek başları belli olsun diye belirteç kullanacağım. Şimdi şu üçgenlerimizin içine batacağız. Bakın şuradaki üçgenimizin içine batıyorum. Ve ipimi oraya sabitliyorum. Ardından 3 zincir çekiyorum. Şimdi buraya gruplar yapacağız. Şöyle 1 2 3. Şimdi ikili trabzan yapar gibi ipimi tığımın başına doladım. Üçgenimin içine battım. Bakın 3 tane var. İlk ikisini örüyorum. Geri kalan ikisini bırakıyorum. Daha sonra aynı işlemi tekrarlıyorum. İpimi tığımın başına doladım. Aynı noktaya batıyorum. Bakın ilk ikisini ördüm. 3 tane kaldı. Bu içini bir örüyorum. Şimdi bu benim ilk grubum. Şimdi aynı işlemi 3 kere tekrarlayacağız toplam. Şimdi boşluğumun içine battım. İkisini ördüm. İkisini bekletiyorum. Tekrar ikili trabzan yapar gibi aldım. İkisini ördüm. Bakın 3 tane kaldı. İpimi doladım. Aynı üçgenimin içine tekrar batıyorum.
bakın 5 tane var. İkisini örüyorum. Toplam 4 tane kaldı. İlkinde 3 taneydi. Son ikisinde 4 tane kalacak. Ve hepsini bir çıkarıyorum. Şimdi aynı işlemi tekrar yapacağım. Toplam 3 tane grup yapmış olduk. Bu şekilde 3 4 tane var. 4'ünü çıkacağım. 4'ünü çıkıyorum. Şimdi bakın burada 1 2 3 4 tane ilmek başı var. Şimdi bu ilmek tepeleri bize lazım. O yüzden ben hepsine bir tane şöyle belirteç takacağım ki daha rahat anlatabileyim. 1 şöyle, bu ikinci, bu da üçüncü. Şimdi şuradaki ilk trabzanımızdan, ilk ilmek tepemizden tığımızı geçiriyoruz. Şuradaki ilmeğimiz vardı ya, bu en son ördüğümüz. Onu da tığımızda geçiriyoruz. Çok iğne var şeyi oldu burada. Ve bunu bunun içinden geçirdim. Çıkmayın sakın. Daha sonra burada bir tane sık iğne yaptım. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 tane çekiyorum. Toplam 4 tane olmuş oldu ama diğer kısımlarda 3 tane çekeceğiz. Bu birleştirme amacı olduğu için. Şimdi bakın, ilk trabzanımın tepesi hemen tığımın altında zaten. İğnemin. Şurası. Buraya batıyorum. Ve bir tane sık iğne yapıyorum buraya. Daha sonra 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi ikinci ilmeğimin tepesine batacağım. Bakın ikinci ilmeğim de burada. Belirteçle hemen gösterdiğim yerde. Şurası. Bu aşağıdaki grubumun tepe noktası. Hemen oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bakın burası da son trabzanımdı. Yani son grubumdu. Bakın şurada. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Ve tekrar 3 zincir çekiyorum. Şimdi şöyle çevirdim. Bakın şurası birleştirdiğimiz yer. Kendini belli ediyor zaten. Şimdi buradan bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 3 zincir çekiyorum. Şuradan birleştireceğiz. Bakın şu bizim yaptığımız ilk kısım ve buraya biz iğne yaparak başlamıştık. Yani şu hemen dibindeki kısma kaydırmayla birleştiriyorum. Şimdi burada bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Şöyle elimle biraz düzelteyim. Bakın 5 yapraklı 1 2 3 4 ipimiz şeyimiz oldu. Çiçeğimiz olmuş oldu. Böyle bir çiçeğimiz olmuş oldu. Bu bayağı büyük olacak. Size şimdi daha farklı bir çiçek daha göstereceğim. İkinciye. Bu ilk yaptığımıza göre bir tık daha kolay. Şimdi ipimi buraya sabitliyorum. 3 zincirle yukarı çıktım. Aynı noktaya 7 tane ikili trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7. Bunun sayısını kendi ipinizin kalınlığına göre arttırabilir veya azaltabilirsiniz. Şu çektiğimiz ilk 3 zincir vardı ya, onun üçüncüsüne batıyorum. Daha sonra son ördüğüm ikili trabzanın tepesindeki ilmeğimi de alıp çekiyorum. Daha sonra bir zincir yaptım ve burada ipimi keseceğim. Bunu
Bunu böyle yaptığınızda daha yuvarlak buket gibi duruyor. İpi de saklayalım. Şöyle şu aradan geçireceğim. Bakın tam şu şekilde. Şöyle etrafında bir iki tur daha ipi gezdirdikten sonra sağlam olması için keseceğim. Bunu böyle birkaç tane daha yaptıkça, hani örgünüz doldukça bu da güzel görünüyor. Bakın mesela bunu hep o şekilde yaptım. Gördüğünüz gibi. Hani bu şekilde yapmak istemiyorsanız, bana zor geldi diyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Şimdi size bir tane daha göstereceğim. Şimdi tekrar ipimi buraya sabitliyorum. Ve 7 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daha sonra şu dibindeki ilmeği atlıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimin içine 2 tane ikili trabzan yapacağım. 1, 2 ve tüm ilmekleri aynı şekilde dolduracağım. Hemen yanındaki ilmekteyim. Buraya da 2 tane ikili trabzan. Hemen yanındaki ilmeğe tüm sıralarımı yaptım. Şimdi bu şekilde bir parça elde etmiş olduk. Şimdi bunu çeviriyoruz. Şöyle. Bakın buket gibi olmuş oldu. Şimdi bunu şöyle ortadan tığımı geçirdim ve çıkartıyorum. Bir tane de zincir çektim. Şimdi bunu elimle birazcık düzelteceğim şöyle. Daha şey oldu böyle. Daha sonra şu alttan bir kaydırmayla daha sabitleyeceğim ki sık iğneyle, pardon, sabit olsun. Daha sonra ipimi kesiyorum. İnce bir tığ alacağım ve burada ipimi yok edeceğim, yürüteceğim. Aldım. Daha sonra ipimi kesiyorum, fazlalıklarını. Burada böyle yuvarlak bir demet oldu. Bunu iğneyle dikerseniz de güzel olur. Yani bu ortadan geçtiğimiz kısmı iğneyle de yapabilirsiniz. Kırmızı da pek belli olmuyor ama hani ipten dolayı. Bakın bu ip mesela daha tüylenmeyen ipten yuvarlak buket gibi duruyor. Bunu karışık yapmıştım. Bakayım başka var mı? En iyisi bu. Bakın tam buket gibi belli oluyor gördüğünüz gibi. Yani bu şekilde bunu bir tık ayarlayıp dikmeniz lazım böyle tam ortadan. İp de çok fark ettiriyor. Yani bunda tam buket gibi durmuyor şu an aslında ama o şekilde oluyor. Kişiselleştirmeniz için şunları da söyleyebilirim. Mesela ben bunun her yaprağını doldurdum. Bunu da aynı şekilde. Ama mesela bunu bir yapacağım, bir yapmayacağım. Yani bir tanesini dolduracağım, bir tanesini boş bırakacağım. Bakalım nasıl öyle duracak. Evet, videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup yorum bırakmayı, bildirimleri açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.